Nijer'de Batı ve özellikle Fransa karşıtı bir darbe yaşandı. Belki de Afrika'yı tümden değiştirecek bu gelişmeye Fransa'nın bir karşılık vermesi bekleniyor. Peki Fransa Nijer'e askeri bir müdahalede bulunur mu? Nijer'in askeri durumu ne? Rusya'nın ve ABD'nin bu harekata yanıtı ne olur? Afrika'daki diğer ülkeler nasıl karşılar? Bu merak edilen soruların yanıtlarını tüm detaylarıyla anlatıyorum. Nijer'de son durum dikkate alındığında savaş çıkar mı çıkmaz mı sorusunun net bir cevabı şimdilik olmasa da böyle bir savaşın kıtaya demokrasi, barış ve güvenli ortamdan ziyade daha fazla istikrarsızlık ve acıyı getireceği şimdiden görülebiliyor. Ancak yine de savaşın kaçınılmaz olması açısından değerlendirme yapmak gerekirse, Nijer'deki darbeden sonra Afrika'da bir savaşın yaşanması olasılığı birçok faktöre ve dinamiğe bağlı olarak seçenekler arasında yer alıyor. Afrika'da birçok parametreden sadece büyük çeşitlilik gösteren etnik grupları, farklı siyasi rejimleri, askeri ve ekonomik durumları, insan kaynağını ve jeopolitik ilişkileri dikkate alacak olursak onlarca farklı senaryo ortaya çıkabilir. Ancak bölgenin oldukça hareketli olduğu ve küçük bir kıvılcımın sadece bölge açısından değil, kıtasal ve küresel riskleri de barındıran büyük sorunları beraberinde getireceği de bir gerçek. Mesela Nijer'in komşularından olan Cezayir'in Rusya ile özellikle enerji bağlamında 2 nükleer reaktör inşa etme girişimi Rusya ile angajmanını arttırmasına sebep oluyor. Bununla birlikte Cezayir'in batı komşusu Fas'ın da Batı ile yakın ilişkiler kurması, Cezayir ile Fas'ın bir süredir gergin ilişkilere sahip olması da söz konusu. Bu süreç Kuzey Afrika bölgesinde zaten aktif bir gerilimi barındırıyordu. Bununla beraber Nijer'in diğer bir komşusu olan ve ECOWAS'ın dönem başkanlığını yapan Nijerya'nın Nijer üzerinden de geçerek Cezayir'e ve Cezayir'den Fas, Tunus'tan Avrupa'ya dağılacak Trans-Sahra gaz boru hattı projesi öne çıkıyor. Bu proje aslında ekonomi ve politikayı birbirine bağlıyor. Yani karmaşık karşılıklı bağımlılıkları gösteriyor. Nijer'e olası bir müdahale durumu gerçekleşirse işte burada terör örgütlerinin tehdidi de bu savaşın risklerine yeni ve kaçınılmaz bir boyut katacaktır. Çünkü savaş durumunun ortaya çıkmasıyla bölgede bulunan El-Kaide ve DAEŞ'e bağlı binlerce terör örgütü üyesinin alan genişletmek ve ortaya çıkacak güç boşluklarını doldurmak için harekete geçmeleri beklenebilir. ECOWAS yani Batı Afrika Devletleri Ekonomi Topluluğu. Bu örgütlenme 6,1 milyon kilometrekarelik bir coğrafi alanı ve yaklaşık 300 milyonluk bir nüfusu barındırıyor. 1975'te kurulan ECOWAS, Afrika kıtasının batısında yer alan 15 devletin üyelerinin olduğu bir bölgesel örgüt. Temel amacı yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek olan ECOWAS, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini teşvik etmek olarak öne çıkıyor. Ayrıca ECOWAS bölgedeki çalışmalar için bir barışı koruma gücü geliştirerek bazı güvenlik sorunlarını çözmeye de gayret gösteriyor. 1990 yılında serbest ticaret bölgesini kuran ECOWAS, Ocak 2015'te müşterek gümrük tarifesini de kabul etmişti. ECOWAS her ne kadar ekonomik amaçlarla bir örgüt görünümü sergilese de Batı Afrika'da son dönemde yaşanan siyasi ve güvenlik gelişmelerinden dolayı daha çok siyasi ve bölgesel güvenlik unsurlarına ağırlık veren bir görüntü çiziyor. ECOWAS'ın geçici nitelikte olan görevlerle askeri kanadını oluşturan ECOMOG, zaman zaman bölgedeki iç savaşlara, çatışmalara ve diğer güvenlik sorunlarına müdahale görevi de üstlenebiliyor. Aslında şu an Nijer'e kimse savaş açmış değil. Ama Nijer'e bir müdahale konusu masada. Bu noktada Nijer'e olası bir savaş açma potansiyeli olan aktör ECOWAS olarak veriliyor. Şu ana kadar diplomatik çözümleri deneyen ECOWAS, gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda artık askeri müdahalenin tüm planlarının hazır olduğu vurgusunu yapmıştı. Devrilen Cumhurbaşkanı Bozum'un yönetimini yeniden devralmasını isteyen ECOWAS, Nijer'e askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu geçtiğimiz günlerde açıkladı. ECOWAS darbeden hemen sonra ise Nijer'e bazı yaptırımlar gerçekleştirmişti. ECOWAS ve Batı Afrika ülkeleri ekonomik ve parasal birliği Nijer'e yönelik ekonomik ve finansal ablukayı devreye aldı. Ayrıca sınırlarını da kapatarak gıda dahil bazı temel ihtiyaç malzemelerinin Nijer'e girmesini engellemişti. Öte yandan ECOWAS'ın dönem başkanlığını yapan Nijerya ise Nijer'e verdiği elektriği kesti. Ancak bu yaptırımlar Nijer'de darbe yönetiminden çok Nijer halkını da etkilediği için ne kadar etkili olacak tartışılacaktır. Böylesi bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda Fransa'nın hangi sıfatla Nijer'e saldırı gerçekleştireceği bir tartışma konusu. Çünkü bir ülkenin başka bir ülkeye savaş açmasının uluslararası hukukta haklı bir gerekçesi olması gerekir. Ancak Fransa'nın Nijer'e savaş açmasını gerektireceği hiçbir konu bulunmamakla beraber Nijer'in Fransa'yı doğrudan tehdit ettiği bir risk unsuru da bulunmuyor. Nijer'e olası bir saldırı durumu söz konusu olacaksa nerelerin hedef alınacağı, Nijer'de hava savunma sisteminin olup olmayacağı, saldırı gücü ve yetenekleri gibi konular dikkate alınarak bir süreç başlatılacaktır. Böyle bir operasyonun muhtemelen Nijerya'nın kuzeybatısı üzerinden gerçekleşmesi mümkün olacak. Ancak kara değil de hava unsurlarıyla bir saldırı yapılacaksa o noktada yine Nijer'in yeteneklerine dikkat edilmesi gerekiyor.
Bu noktada Nijer'e havadan bir saldırı gerçekleştirilmesi durumunda hızlı ve sürpriz bir saldırı gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. Hatta bu olası saldırıda stratejik noktalar hedef alınarak avantaj oluşturulabilir. Ancak tüm bunlar bir senaryo olarak bulunmakla beraber hiç rasyonelde gözükmüyor. Çünkü Nijer'in böyle bir durum karşısında tek başına olması da beklenemez. Burkina Faso ve Mali Nijer'in yanında duracaklarını söylemişlerdi. Aynı zamanda bu ülkeler içerisinde Rusya'nın Wagner grubunun askerlerinin varlığı da söz konusu. Dolayısıyla Nijer'e yönelik bir saldırı bölgesel ve hatta zaman içinde küresel bir krize dönüşme potansiyelini de taşıyor. ABD Nijer'deki durum karşısında net bir tavır sergilemiş durumda değil. Çünkü ABD'nin Nijer'de kıtadaki en büyük ikinci askeri üssü olan 101 hava üssü bulunuyor. Ve burada ABD Sahel bölgesine ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik terörle mücadele konusunda operasyonlar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda 2029'a kadar Nijer'de bu askeri üste bulunabileceğine dair bir anlaşma da var. Bu askeri üssün yapımı sırasında inşasına 110 milyon dolar ve sadece yıllık bakımları için 30 milyon dolar harcayan ABD'nin bu bölgeden ayrılması oldukça zor görünüyor. Darbe karşısında söylemlerine de çok dikkatli yaklaşan bir ABD var aslında. Bu süreci Nijer'de meydana gelen olaylar olarak nitelendiriyor ABD. Yani ılımlı söylemlerde bulunuyor. Aynı zamanda ABD, Batı Afrika ülkelerinin Nijer'e yönelik olası bir operasyona da sıcak bakmıyor. Çünkü bu bölgedeki uzun vadeli çıkarlarının etkilenmesini ve askeri olarak yatırım yaptığı Nijer'deki varlığının sorgulanmasının konusunun açılmasını dahi istemiyor. Nijer'e olası bir operasyon için Fransa'nın Cezayir ile görüştüğü ve hava sahasını kullanmayı talep ettiği ve Cezayir'in bu talebi reddettiği iddialar arasında. Bu iddianın gerçek olması durumu üzerinden hareket edecek olursak, Cezayir'in Nijer'e silahlı bir müdahalenin tüm Sahel coğrafyasını ateşe atabileceğinden çekinmesinden kaynaklı görülebilmektedir. Bunun yerine sorunun askeri yollardan ziyade diplomatik yolların tercih edilmesi daha tercih edilebilir bir durum olarak düşünülüyordur. Çünkü askeri müdahalelerin geneline baktığımızda bu müdahalelerin sorununun çözümünden çok daha fazla sorun getirdiği algılanmakta. Devletler bazı zamanlarda geçici amaçlarla ittifaklar kurabilir ve bu ittifaklar amacına ulaştıktan sonra dağılabilir ya da devam edebilir. Bu kapsamda Nijer geçirdiği bu zor günlerde yeni müttefikler ya da ortaklıklar arayışında olabilir ve bu arayış konusunda Rusya'nın da yer alması kuvvetle muhtemel. Çünkü bölgede varlığını ve angajmanını artırmak isteği olan bir ülke Rusya. Dolayısıyla Nijer'in ekonomik ve güvenlik, aynı zamanda siyasi destek konusunda Rusya'dan destek istemesi bir noktadan sonra söz konusu olabilir. Nijer'e bir saldırı durumu meydana gelirse Mali'de, Libya'da, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ve Sudan'da bulunan ve Burkina Faso'da varlığı tartışılan Wagner'in Nijer'den talep gelmesi durumunda sürece dahil olması muhtemel. Çünkü Rusya'nın Wagner ile ilişkisinin resmi olarak açıklanmasından sonra Rusya'nın kıtadaki çıkarlarının da tehdit altında olması sebebiyle Rusya'nın bu müdahale karşısında Nijer'e desteği söz konusu olacaktır. Hatta 2. Rusya-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde Rusya'nın Batı'yı sömürgecilik üzerinden hedef alması söz konusu olmuştu. Nijer'deki darbenin Fransa'nın sömürgeci geçmişi ve yeni sömürgecilik anlayışından kaynaklı rahatsızlıklarla açıklanmaya çalışılması bu konuda fikir ortaklığının olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir durumda Wagner'in müdahil olması kuvvetle muhtemel görünmekle birlikte sürecin içinden çıkılmaz bir hale gelmesi de öngörülebilir. Çin'in Batı Afrika'da mevcut ve devam eden yatırımları söz konusu. Bu noktada Çin'in Nijer'e bir müdahaleye sıcak bakmasını beklemek doğru olmaz. Çünkü Çin'in Nijerya'yı dışarıda bırakarak 2023 sonunda devreye girmesi planlanan ve günlük 90 bin varil petrol akışının gerçekleşeceği Nijer Benin petrol boru hattı ortada duruyor. Ayrıca aktif olan Kamerun-Çad boru hattı projelerine gelecekte Çad-Nijer boru hattının eklenmesiyle bölgede Nijerya'yı çevreleyen bir hat ortaya çıkacaktır. Ama Nijerya'yı çevreleyen bu enerji boru hatlarının tek başına Çin'in Nijerya ile ilişkisi üzerinden okumak eksik olur. Bu nedenle Batı Afrika'da ABD ile Çin'in mücadelesi şeklinde görülmesi de mümkün. Ayrıca Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan terör örgütlerinin varlığı bu enerji nakil hatları için büyük bir riski de barındırıyor. Dolayısıyla bölgede bir istikrarsızlık oluşması Çin'in en son isteyeceği şey. Bu nedenle ABD gibi Çin de uzun vadeli çıkarları için bölgede bir savaş ortamının meydana gelmesine sıcak bakmamakta. Böyle bir savaş durumu yaşanırsa bölgeden Kuzey Afrika'ya ve oradan da Avrupa'ya yönelik göçlerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Hatta böyle bir savaşta Burkina Faso, Mali ve Gine'nin Nijer'in yanında durarak müdahil olması savaşı bölgesel bir hale dönüştürecektir. Nijerya, Gana, Benin ve Fildişi sahili gibi ülkelerin halklarının da olumsuz etkilenmeleri söz konusu olacaktır bu savaştan. Bu durum bölgedeki insani krizin artmasına ve büyük bir göç dalgasının yaşanmasına da sebebiyet verir. Hatta bölgede terör örgütlerinin varlıkları ve krizi fırsata çevirmek için yapabilecekleri girişimler ve eylemler savaşın daha fazla karmaşıklaşmasını ve Fas, Cezayir ve Libya gibi ülkelerin üzerinden Avrupa'ya yoğun bir insan göçü olması beklenebilir. Bu durum zaten Fransa'ya tepkili olan halkların Avrupa'da radikalize olmasına ve Avrupa'nın güvenliğini etkilemesine de sebep olabilir.
Nijer'e olası bir müdahale durumu gerçekleşirse işte burada terör örgütlerinin tehdidi de bu savaşın risklerine yeni ve kaçınılmaz bir boyut katacaktır. Çünkü savaş durumunun ortaya çıkmasıyla bölgede bulunan El-Kaide ve DAEŞ'e bağlı binlerce terör örgütü üyesinin alan genişletmek ve ortaya çıkacak güç boşluklarını doldurmak için harekete geçmeleri beklenebilir.